Selamlar sevgili dostlar. Mutlu bir cuma akşamı herkese. Bugün 16 Haziran akşamındayız. Cuma akşamındayız. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. İkizler burçlarının doğum günlerini kutluyorum. Artık yavaş yavaş ikizler mevsimi sona eriyor. Ve ikizler burcunda pazar günü bir yeni ay yaşayacağız. Öncelikle ikizler burçlarına, yaylar, başaklar ve balıklara da en çok etkiyi gösterecek bir yeni ay olacak. Şimdi arkadaşlar, bu arada ben Deniz Altın Astroloji sayfama, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yeni ayın etkilerini 17 Haziran Cumartesi günü artık hayatımızda hissedeceğiz. Zaten şu anda hissediyoruz. Ve hem yeni aydan hem de Cumartesi gününden bahsedeceğim. Hem genel etkilerinden size bahsedeceğim. Şimdi gökyüzü bir ikizler blokajına girdi. Her şey ikizler hakimiyeti altında, çünkü hem Güneş hem Merkür hem Ay hepsi bu sıralama içinde kavuşacaklar. Peki bu ne demek? Bu ne anlama geliyor? Her şeyden önce yeni ayın etkileri, evet, cumartesi günü güçlü, ama bu yeni ayın dinamikleri arasında ikizler yani baş sırada çok fazla iletişim ve bilgiyle donatacağımız bir süreci yaşatacak önümüzdeki 10 gün boyunca. Bunun ilk aşaması cumartesi günü hayatımızda olacak. Çok fazla bol bol iletişim trafiği içerisinde olacağız. Ve bu ikizler dediğimizde hayatımızda zeki, hızlı düşünen, ellerini çok iyi kullanabilen, zekasını çok iyi kullanabilen, aynı anda birçok konuyla ilgilenebilen ve kendimizi ifade etmek için fırsatlar bulacağımız, hatta çok iyi ifade edebileceğimiz bir zaman süreci yaşayacağız. Burada tabii özellikle anlatma, bilgi, beceri gibi konuları öne çıkardığına göre tüm eğitimciler, gazeteciler, yazarlar, televizyonlar, dijital medya, bu arena çok çok daha güçlü olacak. O kadar büyük bir yelpaze kapsıyor ki, bakın bu özellikle bu yeni ay belki de yılın bu anlamdaki en önemli sürecini yaşatacak bize. Yani bol bol bilgiyle, çok fazla tabii burada manipülatif durumlar olacak, gerçekle doğruyla yanlışı ayıramayacağımız zamanlar olacak. Çünkü bir Neptün karesi var. Aynı zamanda hemen pazartesi günü bu arada hani hem Neptün etkisi var, aynı zamanda Merkür Güneş'le kavuşacak, Ay'la kavuşacak. O kadar çok kendimizi ifade etmek için fırsatlar bulacağız ki, ama bunları çok iyi, çok doğru kanalize etmemiz lazım. Çünkü yanılma payının yüksek olduğu bir zaman süreci olacak. Çünkü yeni ayın bize gösterdikleri arasında biraz arka planda gizliliklerle, işte hayal kırıklıklarıyla, belki de bugüne kadar inandığınız bazı doğruların yanlış olduğunu duyacağımız, öğreneceğimiz bir süreç olacak. Tabii bunun iyi yanları da var. Zorlayıcı yanları da var. Onlardan da bahsedeceğim sizlere. Yeni aylar genellikle yeni başlangıçları temsil ettiğine göre biz de yaşamımızda ikizler burcu temaları kendi doğum haritalarımızda hangi alana denk geliyorsa ve tabii ki o alanlarda bir, bu arada 26 derece ikizlerde olacak gezegenimiz varsa çok çok daha da hızlı bir süreci getirecek. Başta hayatımızdaki en yakın insanlar, eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız, sosyal çevremiz, yakın akrabalarımız, kardeşlerimiz, onlarla olan bağlarımızın çok güçlü olduğu bir süreç olacak. Bu arada yeni ay 12. evde gerçekleşiyor. 12. ay demek, 12. ev demek genellikle, dediğim gibi, arka plan enerjilerdir. Bugün bildiğimizi belki ortaya koyacağız ya da bilmediklerimizi içimizde tuttuklarımız diyelim. Yine ön plana çıkaracağımız bir zaman dilimi. Dediğim gibi çok da dedikodu dolaşacak. Genellikle yani yeni ayın aldığı Neptün'den karesiyle de bunları çok daha güçlendiren bir süreç olacak. Aynı zamanda tabii burada Güneş ve Neptün'ün tam dik açısı pazartesi günü, yani ayın 19'unda kesinleşiyor. Neptün dediğimizde elbette ki sanat, yaratıcılık, keyif, daha biraz sisli puslu bir gezegendir, ama biraz bizi dünyadan soyutlayan, biraz hayallere götüren,
güzel yanları vardır ki en çok da sanatla bağdaştırılır. Neptün ve balık. Aşkla da bağdaştırılır. Dolayısıyla bizim burada tam olarak mesela ben size bugün farklı açılardan da bahsetmek istiyorum. Güneş ve ayın orta noktası 19 dereceye geliyor. Yani 19 derece ikizlerde. Aslına bakarsanız 19-26 derece yeni ay ama demek ki oluyor ki 19 derece ikizler burçları ya da o noktada önemli bir noktası olanları etkileyecek. Yine ASC-MC noktası mesela çok önemli bir derecede. 18 derece Koç burcunda. Bunun da şöyle bir anlamı var. 18 derece Koç 2024 Nisan ayında tam olarak 19 derece Koç burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu yani yeni ayın etkilerinin içerisinde işte 2024 Nisan ayında yaşayacağımız güneş tutulmalarında habercisi niteliğinde durumlar olacak. Yani bu yaşayacağımız yeni ay 2024'ün Nisan ayına kadar hem Türkiye'yi hem bizim hayatlarımızda bir böyle aslında virgül atacak oraya, bir çentik atacak. Ve biz bunları hayatımızda o tutulma döneminde, tutulma evresinde, bu arada 19 derece Koç dedim. Bunu not alın. Bunu da tabii ileriki günlerde konuşacağız. Yani 2024 yılının çok önemli bir güneş tutulması olacak. 19 derece Koç. Evet, devam edelim arkadaşlar. Şöyle baktığımızda yeni ay bu arada 12. evde denk geliyor. 12. evde yaşanıyor. Dediğim gibi arka plan, sağlık konuları çok çok ön plana çıkacaktır. Bakın Neptün olduğuna göre burada biraz sağlığımızın, çünkü Güneş'in Neptün'le de karesi olacağı için pazartesi günü. Güneş bedenimiz, fiziksel sağlığımızla ilgili. Neptün de burada sağlığı biraz daha aşağı çeken, bizi biraz daha nasıl diyelim, zorluklara karşı açık hale getiren. Aslına bakarsanız salgınlar gibi, zehirlenmeler gibi, efendim bazı ameliyatlar gibi olabilir. Ki bu arada hani ikizler dediğimizde mesela solunum yolları ile ilgili konuları daha çok işleyebiliriz. Ellerimiz, ondan sonra iskeletimizdeki bazı bölgeler. Burada böyle zehirlenmelere karşı, mesela bu bir hayvandan olabilir, bu içeceklerden, yiyeceklerden, sulardan. Neptün çünkü denizlerle de ilgilidir biliyorsunuz, balık burcunda. Böyle sularla gelecek hem yani fiziksel bedenimize karşı zafiyetlerimiz açık olabilir. Bağışıklık sistemini çok çok vurgulayan bir yeni ay olacak. Bu bizim için en önemli. Tabii ki her şeyden önce sağlık. Bu dönemde çok önemli, ciddi, özellikle yeni ayın olduğu günlerde aslına bakarsanız hani işte biraz da ışığın büyümesini bekleriz. Mesela ameliyatlar, işte çok önemli sağlıkla ilgili konular eğer çok gerekli değilse hani yapılmaması daha doğru olabilir. Özellikle Neptün Güneş karesi de aktif olacağı için sevgili dostlarım. Evet, şimdi gelelim bugünün, yani cumartesi gününün, hemen şöyle haritamı ben size açıyorum. Açtım, yani size değil, ben kendimi açıyorum şu anda. Ve burada ben biraz çalışmalar yapmıştım. Başka haritalarım açık. Şimdi onları düzeltiyorum hemen. Evet, evet, evet. Birkaç saniye bekleteceğim sadece sizleri. Umarım bu arada her şey yolunda gidiyordur. Her şey iyidir hayatlarınızda. Gerçekten yakın çevremiz, aşk hayatımız, işte insan ilişkilerimizde Merkür tabii ki ikizlerde olduğu için biraz çalkantılı gidiyor. Çok doğru tespitler yapamıyor olabiliriz. Gündemimizi iyi planlayamıyor olabiliriz. Değişik konular gündemimize gelir. Bizim beklentilerimiz farklı yöndedir falan filan. Yani böyle durumlarımız var açıkçası. Evet, şimdi açtım haritamı. Bir gün daha gittik ve ayın 17'sine geldik. Şimdi ayın 17'sinde tam olarak şöyle bir tane daha takvim açalım. Ay bugün spontan bir yayın oldu bu. Yine yapmayacaktım aslına bakarsanız ama olmayacak. Yeni ay var. Evet, cumartesi günü. Şimdi güzel bir gün. Hatta sihirli bir gün diyebilirim. Cumartesi günün açılarını söyleyeyim. En güzel saat, en güzel saat söylüyorum arkadaşlar. Bugün 17:29, 18:29 arasında Merkür Venüs arasında çok güzel bir 60 derecelik uyum var. Merkür haber, Venüs para,
ilişkilerdeki uyum, kendini anlatmak, ifade etmek anlamında. Gün boyu aslında etkili ama tam olarak 17-29'dan sonra daha güçlü çalışmaya başlayacak. Ve bir diğer açımız daha. Bu da çok önemli, çok güçlü. Yine günün ilk saatlerinde 10 ile 10.30, 11.30 aralığında ayın Mars'ta çok güzel bir seksili var. Cesaret etmek, girişmek, atılgan davranmak, daha kararlı olmak, işlerimizi bir çırpıda daha özgüvenle halletmek için çok iyi bir cumartesi sabahında olacağız. Yine güzel bir açımız daha var. Yine o da 15'ten sonra başlıyor. Yaklaşık 17'ye kadar sürecek. Şiron'un Ay'la çok güzel bir sekstili var. Hiç mesela ummadığınız bir yerden bir şifalanmadır. Kendini iyileştirmedir. Bir konu üzerinde aniden güzel bir gelişme yaşanmasıdır. Ve bu çok uzun vadeli olacak anlamına gelir. Şiron hem kendi hayatımızda hem de başkalarının hayatını etkileyecek güzel gelişmeleri getirebilir. Özgüveni de yükseltir. Kadersel olarak kişi daha hakkaniyetli olur. Daha böyle kabullenici olur. Hani iyi de kötüyü de daha bir sağduyuyla kabul eder. Açıkçası güzel bir cumartesi bizi bekleyecek arkadaşlar ve gerçekten çok işimize yarayacak. Her gün verdiğim 3 saatin dışında çok önemli bir saat söyleyeceğim şimdi sizlere. Günün açılarına bakalım. Evet. Günün açıları bu kadar arkadaşlar. Gün boyu Ay İkizler Burcu'nda oldukça ciddi, yoğun bir, özellikle bakın ilişkilerden çok talep gelir. Çok telefon alabilirsiniz. Mail gider, mesajlar gelir, beklediğiniz kişiler arayabilir. Böyle bir gün olacak. Şimdi ilk saatimiz 10.30 11.44 arasında çok aktif bir saat. Her an herkes her istediğini yapmak için kendini cesur bulacaktır. Burada Venüs olduğuna göre bu para dinamiklerinde de geçerlidir. Aşk ilişkilerinde de kesinlikle kullanmanızı önerdiğim bir saat. İkinci saatimizi söylüyorum. 19.06 20.20. Bakın bu akşam saatlerine denk gelen de, evet biraz önce dediğim gibi, hem Merkür, Venüs hem de aynı zamanda da Şiron'un saatlerine yakın saatler. Güzel yani enerjiler var. Sanata, arkadaş ilişkilerine, kardeşlerle olan ilişkilere, mesela bazılarımız için ne olur? Onu da hemen söyleyeceğim. Evet, transit haritamdan bakalım. Haritamızdan bakalım. Bazılarımız için çok daha önemli olacaktır mesela. Özellikle kimler için? İkizler, teraziler ve kovalar sizi daha olumlu yönde etkileyecektir. Ve diğer yandan kimler? Aslan burçları, koç burçları, yay burçları, ki özellikle yaylar, bakın. İkizler, yay hatta bugün çok güçlü. Trafik de güçlü. Bilgi trafiği, seyahatlerle ilgili konular, planlar, yaz geldi, okullar kapandı, tatil planları vesaire burada gündemimizde olacak. Daha çok partner ve ortaklı işlerde bir takım böyle bir planlamalar yapılabilir veya yapıldıysa onlar hayata geçmek için daha kararlı oluruz. Diğer önemli saatimizde gece 00:11 ve 01 aralığında sevgili dostlarım. Oraya baktığımızda da bizim aynı şekilde aslına bakarsanız sevdiğimiz insanlar, kadın figürler, parayla olan bağlarımız, ailemizin içinde kurduğumuz ilişkiler ve o alandaki maddi dayanaklar, ya bir beklenti vardır ya bir böyle bir talep olabilir. Bunlarla ilgili konular daha çok gelecektir ama en çok da kendimizi bugün doğru bir şekilde ifade etmek için çok güçlü bir özgüven içerisinde olacağız. Şimdi asıl 4. saati söyleyeceğim arkadaşlar. Bu çok 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 önemli. Bir işiniz varsa bugün, yani daha kararlı olmanız, daha disiplinli olmanız, görevler, sorumluluklarla ilgili bir konu varsa, çok ciddi bir konuyu konuşmak istiyorsanız, orada kararlılık göstermek istiyorsunuz. Bakın 14:10 15:30 arası çok kıymetli bir saat. Eğer bu saati yani değerlendirirsiniz, özellikle kariyer ve statüyle ilgili konularda, yani bu beklenmedik bir şekilde de olabilir. İşte amiriniz, işte memurunuz, bilemiyorum, iş ortağınız, birlikte ticaret yaptığınız biri vesaire, her şey olabilir. Anne baba da olabilir. Yani otoritelerle ilgili bir ciddi görüşme
olma olasılığı çok 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 yüksek. Bu saatte daha kalıcı sonuçlar alabilirsiniz. Bu da önemli bir zaman dilimimiz olacak bugün içerisinde. Ve bugünün detaylarına baktığımızda dedim ya, ikizler enerjisi çok güçlü, çünkü Ay ikizlerde, Merkür, Güneş hepsi bir senkronizasyon içerisinde. Yani dolayısıyla da ikizler çok güçlü bir yapıdalar. Teknolojiyle ilgili, biraz gelecekle ilgili, uzayla, bilimle, teknolojik aletlerle, araçlarla ilgili. Efendim mesela yine dijital konular, platformlar vesaire bugün en çok gündemimizde olacak konular arasında. Bir diğer konu bugün. Şimdi Mars Aslan burcunda ve artık yani Mars'la Venüs birlikteler, yani yakın ilerliyorlar. Gelecek hafta bu yeni ayın etkileri içerisinde yine Venüs'ün burada tabii biraz zorlayıcı açılarını da yaşayacağız arkadaşlar. Çünkü buraya tabii Uranüs bir kare atmaya başlayacak. Önümüzdeki ayın 26'sından sonra civarında diyelim. Dolayısıyla önümüzdeki hafta, yani bu yaşayacağımız hafta, bilhassa gün vereceğim. Ben böyle seviyorum birkaç gün önceden size önemli tarihleri vermeyi. Hemen heh, evet, bakın, Perşembe, Cuma. Çok önemli bir iki gün yaşayacağız. 22-23 Haziran tarihleri bizim için hem ekonomiyle, yani parayla, bilhassa yine finansal konular ve altınla ilgili olacaktır. Çünkü o gün çok açı var. Mesela Perşembe günü Ay Mars, Ay Venüs, Merkür Şiron, Ay Merkür uyumlu açıları var, ama aynı zamanda da akşam 19-20 sıralarında Ay Uranüs karesi var. Çok enteresan bir gün. Hatta şunu da hatırlattı bana aslında. Yaşadığımız hani deprem vardı ya, mesela deprem olacak diye söylemiyorum bu arada. Önemli konuları hayatımıza getirecek. Bilhassa aslan burçları ya da sabit grup burçlarda, yine aslanlar gibi mesela boğa, akrep, kova, onlarla ilgili konular olacak, ama mesela Türkiye'yi çok ilgilendiren bir konu bu. Çünkü hani akreplere dediğim gibi direkt etki yapıyor. Ama güzel yanında şu var arkadaşlar. Yani bu aşktır, sevgidir, hakimiyettir. Ama hemen haftanın başında yaşayacağımız Güneş'in Neptün'le olan hani karesi var ya, o da bir takım hayal kırıklıkları, gelen haberler gibi durumları da ortaya getirebilir. Ve unutmayın, sağlığa çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu Neptün Güneş karesi genel hani suyla ilgili gelen zararlar zaten yani akıl alacak gibi değil. Bunları da çok 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 ön planlara çıkaracaktır. Diğer yandan tam olarak 26 Haziran Pazartesi günü, not alın lütfen. Mars, Uranüs, Ay, Güneş, Merkür, Neptün kareleri var. Bu haftanın 25 ve 26 yani pazar ve gelecek haftanın yani 25'i pazar ve pazartesi çok şiddetli bir süreç olarak gözüküyor. Uranüs, Mars, bu hiç kolay bir etki değildir. Savaştır, çok büyük asiliktir. Büyük ses getirecek olaylardır. Bunların detaylarını yine konuşacağız, ama bunlar bu hafta çok çekim yapamadığım için benim hep aklımda olan ve tek tek incelediğim tarihler. O yüzden sizlere tekrar bildirmek istedim sevgili dostlarım. Enteresan yine günlere doğru gidiyoruz. Haziran sonlarına doğru giderken. Yani ayın aslında en zorlayıcı günleri bugünler olacak. Öyle söyleyebilirim. Bazılarımıza sürpriz yapacak. Gerçekten sürpriz yapacak. İşte aşk bekleyenler var. Para bekleyenler var. İşte maaşını bekleyenler var. İşte emeklilik bekleyenler var. Bunlar tabii ki çocuklarla ilgili konular. Ha, bu arada şunu da hatırlatalım, bakın. İşte aslan çocukları da ilgilendirir aşk hayatıyla birlikte. Yine biraz çocuklarla ilgili, onların gündemleri, onların işte yaz geliyor, böyle aktiviteleri veya onlarla daha çok zaman geçirmek, bilhassa ekstra ilgi
özel zamanlar ayırmak çocuklarımıza çok önemli olabilir. Hatta önümüzde mesela diyelim ki sınavlar var mesela yarın cumartesi pazar. Allah bütün çocuklarımıza, gençlerimize zihin açıklığı versin. Ama ben şimdi tam da böyle bir hani yeni ay gününde Neptün, Güneş Neptün karesi var. Biraz dalgınlıklarla çocuklarımız yorulabilirler. Ya da burada bir şey çıkabilir. Hani bazen oluyor ya. Hani sınavlara gölge düşebilir. Aman Allah esirgesin düşmesin. Ama böyle bir durumda olma olasılığı var açıkçası. Tam yeni ay günü, ay fazı karanlık. Dolayısıyla hani hızlı sonuçlar gelir ama hani nasıl sonuçlar gelir açıkçası merak ediyorum. Çok da dikkatleri dağıtacak da bir gökyüzü var açıkçası. O yüzden çocuklarımızın motivasyonunu dağıtacak hiçbir şey yapmayalım sevgili dostlarım. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Lütfen Denizaltın Astroloji kanalına eğer abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.